Yargıda Mercan'ın kıyafetinin Ilgaz ve Ceylin'e gönderilmesi olayların gidişatını tamamen değiştiriyor. Peki bu kıyafeti kim neden gönderdi? Mercan şu an kimin elinde ve nasıl bulunacak? Birazdan bu konulara çok bomba detaylarla netlik kazandıracağız. Özellikle gönderilen kıyafetle ilgili şok eden detay herkesi şaşırtacak. Öte yandan Başsavcı Nadide, Savcı Efe ve Osman'ın iş ortağı Can'ın ne işler karıştırdığı merak konusu oldu. Macit konusunda ise sürpriz bir gelişme bizleri bekliyor. Birazdan tüm bunlardan ve daha fazlasından bahsedeceğiz. Videonun her saniyesini dikkatle dinleyelim. Şimdi hemen başlayalım. Yargının son bölümünde genel olarak duygu yüklü sahneler izledik. Özellikle Ilgaz ve Ceylin için tam her şey bitti derken Mercan'la ilgili gelen bomba ipucu olayların seyrini tamamen değiştirecek. Hep bahsettiğimiz gibi Ilgaz ve Ceylin için artık bir umut ışığı yandı ve bu dakikadan sonra yeniden kenetlenerek Mercan'ı bulmak için harekete geçecekler. İlk olarak gönderilen kutuya ve kıyafete baktıracaklar. Herhangi bir parmak izi olup olmadığı, nereden geldiği ve kimin gönderdiği konusunda araştırmalar başlayacak. Böylece takipsizlik kararı verilen Mercan dosyası yeniden açılmış olacak. Şimdi ilk olarak gönderilen kıyafetle ilgili kritik detaydan bahsedelim. Ilgaz ve Ceylin'e gönderilen bu kıyafet 2 bölüm öncesi Doğa diye seslenilen kızın üstündeydi. Bildiğiniz gibi o kız Mercan'dı ve kaçıran kişi tarafından ismi değiştirilmişti. Şimdi ise o kıyafet Ilgaz ve Ceylin'e bir umut ışığı oldu. Peki bu kutuyu kim neden gönderdi? Videolarımı düzenli olarak izleyenler konuya hakim. Çünkü önceki videolarımızda Mercan'ı kimin kaçırdığı konusunu altını çizerek anlatmıştık. Son bölümde birçok şüpheli gösterilmesine rağmen aynı fikirdeyim. Teorime göre Mercan bir intikam amacıyla kaçırıldı. Bunu yapanlar ise Ceylin'in geçmişte davalı olduğu kişiler. Hatta bu davadaki bir iş adamı önce ailesini sonra kendisini öldürmüştü. Bu sahnelerde Dilek'in ablası Filiz de vardı. İşte olayın asıl kilit ismi Dilek ve Filiz. Bu ikili dizide abla kardeşi canlandırıyor. Dilek'in bu konuda Tuğçe'ye yalan söylediği detayını da bir köşeye yazmıştık. Dilek aynı zamanda Mercan kaçırıldığında plajda bulunanlardan biriydi. Ki zaten çok büyük bir ihtimalle Mercan'ı da Dilek kaçırdı. Kaçırdıktan sonra ablası Filiz'e teslim etti ve yeniden olay yerine döndü. Dilek öğretmen olduğu için çocukların dilinden daha iyi anlıyor ve böylece Mercan'ı rahatça kandırabildi. Hatta geçtiğimiz bölümde öğrencilerine yabancı kişilerden bir şey almamalarını söylemişti. Bunun yanı sıra Eren'i arayıp olayla ilgili bilgi almasının sebebi ise Mercan'ı buldular sanarak korkmasıydı. Sonrasında ise belki de durumların içinde olmak için Eren'le bilerek sevgili oldu. Fakat Dilek Eren'i gerçekten sevmeye başladı. Hatta Ceylin'in, Ilgaz'ın nasıl iyi bir insan olduklarını da bu süreçte görmüş oldu. Bu nedenle pişmanlık duyabilir. İşte tam da bu noktada Ilgaz'la Ceylin'e gönderilen paketi kimin gönderdiği konusunda akıllara gelen ilk isim Dilek oldu. Pişman olan ve bu duruma bir hayli üzülen Dilek, ablası Filiz'in yanına gidip Mercan'ın kıyafetini alarak Ilgaz'la Ceylin'e gönderdi. Belli ki artık çocuklarını bulmalarını istiyor. Böylece Ilgaz ve Ceylin için her şey baştan başlayacak. Tüm bu sahneler flashback olarak gösterilecek. Bunların yanı sıra Mercan'ın bulunmasında Merdan dedenin de büyük bir katkısı olacak. Demans hastası olan Macit elbette kaçıran kişiyi hatırlayacak ve Merdan dedeye bu kişiden olaydan bahsedecek. Böylece çok kilit bir bilgi daha ortaya çıkmış olacak. Peki teorimiz bu şekildeyken Başsavcı Nadide, Savcı Efe ve Can neler çeviriyor? Neden şüpheli gibi gösteriliyorlar? Şimdi gelelim bu konuya. Geçtiğimiz bölümde birçok kişi şüpheli gösterildi. Bunların başında Başsavcı Nadide, Efe Savcı ve Can geliyor. Bu karakterlerin analizini önceki videolarımızda yapmıştık. Kısaca yine söyleyelim. Başsavcı Nadide'nin kendine göre bambaşka mevzuları var. Yaşadığı başka acılar var. Bölümler ilerledikçe hikayesini göreceğiz. Savcı Efe'nin kleptomani yani çalma hastalığına sahip olduğunu zaten söylemiştik. Can ise muhtemelen Ceylin'e saplantılı biri. Hatta önceki bölümlerde Osman'a yenge tam bir fırtına demişti. Ve son bölümde de telefonunda Ceylin'e ait fotoğraflarını gördük. Tabii bir de Ceylin'e nasıl baktığı dikkatlerden kaçmadı. Yani Can Ceylin'e takıntılı biri haline gelmiş. Kısacası bu üç karakterin de Mercan'ın kaçırılmasıyla bir alakalarının olduğunu düşünmüyorum. Az da olsa bir ihtimal içlerinden biri Dilek'le ve Filiz'le bağlantılı olabilir. Bir başka şüpheli ise Macit'in kızı olarak gösterildi fakat onun da bu olayla bir ilgisi yok. Başarılı senaristimiz Sema Ergenekon bu kadar çok şüpheli göstererek kafaları karıştırıp dikkat dağıtıyor. Bunun örneklerini geçen sezondan beri birçok kez gördük. Bakalım bu konuyla ilgili sizlere altını çizerek anlattığım teori gerçek olacak mı? Hep birlikte izleyip göreceğiz. Son olarak şunu da söyleyelim. İlerleyen bölümlerde bu konulardan ayrı olarak sürpriz bir şekilde sahneye Ömer ve Haluk çıkabilir. Özellikle Ömer'in herkesi şok edecek bir şekilde ortaya çıkması beklenecek. Yeni videolar gelmeye devam edecek.
Videoları kaçırmamak ve anında haberdar olmak için kanala abone olup bildirimleri mutlaka açalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.